Bir mermercinin mesleki hayatında en aşağı kendi ülkesi kadar önemli olan diğer ülke, inanın bana, İtalya'dır. Turistlerin ilgi merkezi olmaya devam ediyor. 2000 yıl sonra bile pırın taşından yapılmış Arena binası. Vai vai, non ti preoccupare, prego. Sì, aspettiamo. Eğer bir mermeri gerçekten doğru olarak kullanırsanız yüzyıllara gördüğünüz gibi rahatlıkla meydan okuyabiliyor. Marble Systems Turex AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç ben. Bugün video serimize İtalya'dan bir video ile devam ediyoruz. Esasında Mermercinin Gözünden Tarihte Mermer Kullanımı isimli videolarımızın tamamını coğrafyamızdan çekecektik. Fakat bildiğiniz üzere bir mermercinin mesleki hayatında en aşağı kendi ülkesi kadar önemli olan diğer ülke, inanın bana, İtalya'dır. İtalya'nın Verona şehrinden sizlere bu yayınımızı yapıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz tarihi arena binası, tiyatro ve arena binası olarak dizayn edilmiş ve inşa edilmiş. 1. yüzyılda 30 yıllarında, milattan sonra 30 yıllarında inşa edildiği söyleniyor. 187 yılındaki büyük depremde tamamen yıkılmış ve arkamda gördüğünüz sadece bir kanat kalmış o günlerden bugüne. Ama gördüğünüz gibi hala daha 2000 yıldır tarihe meydan okuyan bu bina ve bu taş yapı bugün hala da hayatta ve gördüğünüz üzere işlevine hala da devam ediyor. İlk yapıldığı zamanlardaki kapasitesi 30.000 kişiymiş. Bugün 22.000 kişilik bir konser salonu olarak daha çok ağırlıklı opera eserleri için kullanılıyor. Buranın benim için mesleki açıdan baktığım zaman çok önemli iki noktası var. Birincisi binanın tamamı. Yani binanın bütün fonksiyonelitesini taşıyan, işlevini gören bütün elemanların hepsi taş. Taşın ismi Pietra Purin. Verona'ya 60 kilometre mesafedeki Purin kasabasından çıkartılan bir mermer. Bu mermerin ve gerçekten bu ocakların bence dünyada başka hiçbir yerde bulunamayacak bir özelliği var. O da şu: ocaktan çıkan malzeme blok olarak çıkmıyor, plaka olarak çıkıyor. Ve siz sadece ebatlıyorsunuz. Plakaların kalınlıkları 10 santim, 15 santim, 20 santim, 30 santim, 2 santim, 4 santim gibi inanılmaz derecede farklılıklar gösterebiliyor. Ama sonuç olarak baktığınız zaman doğada oluşurken kesilmiş ve hazır vaziyette çıkmış. Bir diğer özelliği ise şu: bu malzemeye yakından baktığınız zaman esasında çok sağlam bir malzeme olarak görmüyorsunuz. Bugünkü gözümüzden, bugünkü mesleki gözden baktığım zaman inanın bana çok sağlam bir malzeme gibi gözükmüyor. Katmanlarından ayrılıyor. Fakat en önemli püf nokta şurası: eğer bir mermeri gerçekten doğru olarak kullanırsanız yüzyıllara gördüğünüz gibi rahatlıkla meydan okuyabiliyor. Purin taşının diğer bir özelliği, gördüğünüz gibi 3 ana renkten oluşuyor. Biraz koyu kırmızı, pembe ki en çoğunlukta bulunan malzeme o. Altında da bej bir tabaka. Ocakların çalışma şekli gerçekten galeri şeklinde olmuş. O zamanki meslektaşlarımız hakkıyla plakaları ayırarak, ebatlayıp şu andaki gördüğünüz binayı oluşturmuşlar. Bu gördüğünüz basamaklar ocağın en kalın plaka veren yerlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi esasında malzeme plakalar olarak ayrılmış ve inanın bana belki 2000 yıldır bu işlevini oturak olarak hala daha görmeye devam ediyor. Bana sorarsanız kullanıldıkça daha da güzelleşmiş. Binanın ana temelinin nasıl oluştuğuna, Bizans'ın vazgeçilmezi olan az miktarda kiremit ve harçla aşağıda bu yapının tonlarca ağırlıktaki bu mermer blokların aşağıda binaya nasıl tünellerle taşıtıldığını hep beraber görelim. Buyurun. Gelirseniz başka bir detayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hassasiyetin noktasını anlayabilmemiz açısından konuşuyorum. Demir konstrüksiyonun ayakları
bastığı yerler tahta parça konulmuş özellikle. Delinmemiş, sadece yükünü alabilmesi için ne kadar dikkat edildiğini anlayabiliyorsunuz. Bu devasa demir konstrüksiyon sayesinde bina hala da bugünkü fonksiyonelitesine devam edebiliyor. Opera binası ve bir tiyatro, amfiteyatro olarak. Darısı bizim tarihsel başyapıtlarımızın başına. Bu kemer esasında binanın aynı zamanda üzerindeki demin gördüğümüz tonlarca ağırlıktaki oturakların hepsini taşıması için yapılmış. Purin taşı tamamen ocaktan çıktığı şekilde kullanıldığı için binanın temelinde gerçekten inanılmaz bir rol oynuyor. Herhangi bir demir ve benzeri yok. Tamamen bu büyük binanın ve tonlarca ağırlıktaki yukarıdaki basamakların ağırlığını purin taşı hala da taşımaya devam ediyor. Esasında çok detaylı bir taş işçiliği yok. Sadece bloklaştırılmış bu ürünler yerlerine getirilmiş ve her zamanki gibi kemer kilit taşıyla kilitlenmiş. Aralarda minimal miktarda harç ve hatıl sistemi 2000 yıldır bu binanın ayakta kalmasını sağlayabilmiş. Gördüğünüz üzere diğer bir önemli özellik ise burası. O kadar özel bir harç ve gördüğünüz o ufak taşların yine hepsi purin taşının ocak işletilirken çıkartılan ufak malzemeler, ebatlama sırasında çıkan malzemeler. Onlar bile değerlendirilmiş, içerisinde çok özel bir harçla iki kemerin arası doldurulup bu ufak parçaların yaptığı kilitleme sayesinde yukarıdaki ağırlığı taşıyabilecek bir konstrüksiyon oluşturulmuş. Bizans'ın vazgeçilmezi tuğla her zaman akıl atmak amacıyla her zaman kullanılmış. Bir diğer önemli özellik ise kiremitin kullanılmasında. Kiremit çok daha hafif bir malzeme olduğu için yeterince ağır olan binanın üzerine daha fazla ağırlık vermemek. Purin taşının önemli özelliklerinden bir tanesi, bugün hala da Purin kasabasına gittiğiniz zaman çoğu binanın çatı kaplaması bile purin taşından yapılıyor. Çünkü dağdan hazır plaka şeklinde kesilmiş mermeri alıyorsunuz, sadece ebatlıyorsunuz ve çatınızın üzerine çatı kaplama malzemesi olarak kullanabiliyorsunuz. Hem hafif hem de gerçekten yüzyıllara meydan okuyabilen bir malzeme. Buongiorno. Ah. Vai, non ti preoccupare. Prego. Sì. Aspettiamo. Turistlerin ilgi merkezi olmaya devam ediyor. 2000 yıl sonra bile Purin taşından yapılmış arena binası. Gördüğünüz gibi. Tiyatro binalarının özelliği olan eğimli basamak sistemini yakalayabilmek için tonlarca ağırlıkta mermerden yapılan malzemeleri taşıyabilmek için gördüğünüz gibi tonozlar mümkün olduğu kadar yakın, kısa ve çok miktarda tutulmuş. Hem geçiş sağlanılmış çünkü 30.000 kişinin buralardan bu binaya girip ve çıkması lazım. O sebepten ötürü iki fonksiyonelite bir arada gördüğünüz gibi kullanılmış. Diğer önemli bir özellik, gördüğünüz gibi Purin taşının artıklarından yapılan bu duvarlar sıva ve özellikle boynuz olarak adlandırdığımız konstrüksiyonun içerisindeki yukarı tonozu daha kuvvetlendirebilmek için yine de güçlendirme malzemesi olarak purin taşı kullanılmış. Mermer o kadar özel bir malzeme ki gerçekten milattan sonra 30 yılında yapılan bu kısım gördüğünüz gibi basit, yüzeyinden kaybettiği birkaç santimetrenin dışında hala daha hem konstrüksiyon olarak bu binayı taşıyor hem de estetik olarak mermer güzelliğini hala daha koruyor. Mermer işçiliği olarak çok fazla detaylı bir işçilik görmek mümkün değil. Ama gerçekten önemli olan hala daha bu binayı ayakta tutabilmesi ve mermer estetiğini hala daha koruyabilmesi. Muhtemelen 1882 yılında tekrar yapılan yeni revizyonda o gördüğünüz kiremit yapılar tekrar arkadaki harcın, yani esasında bu malzemenin bir yerde yapıştırıcısı olan purin taşının ufakları ve harçtan oluşan bu özel kompoziti korumak amacıyla 1882 yılında konulmuş. Kolondaki detaya bakar mısınız?
Bu kemerden öbür kemere geçebilmek için yaptığı detay. Ortadaki bloğun her iki tarafında çok güzel bir eğim var. Üzerine koyduğu iki tane malzeme de eğimli. Hem yukarı eğimi hem aşağı eğimi ayarlayabiliyor. Ve aynı zamanda bir kilit taşı. Fonksiyonel olarak da çok önemli bir özelliği sağlıyor. Hem estetiği hem fonksiyoneliteyi çok basit şekilde sağlamışlar. Gördüğünüz gibi esasında bu örnek purin taşının nasıl kullanıldığını ve bugün hala daha Purin kasabasında çoğu bahçe duvarının, çoğu evin çatısının hala da purin taşından yapılabilmesinin ana sebebi. Gördüğünüz gibi ocaktan çıkan malzeme şu şekilde hazır vaziyette çıkıyor. İki yüzeyi birbirinden ayrılmış ve çok büyük ebatlara kadar ulaşabilen plakalar bulabiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken ebatlamanız ve yerine göre şekillendirerek kullanmanız. Burada da basamak trabzanı olarak yine purin taşı kullanılmış. Mermerciyseniz gerçekten mesleki anlamda hayatınızda ikinci ülke olarak her zaman İtalya vardır. Bugün İtalya'nın Verona şehrinden tarihi Arena Amfiteyatrosu'ndan yaptığımız yayının sonuna geldik. Mermer inanılmaz bir malzeme. Doğru şekilde kullanıldığı zaman hem taşıyıcı malzeme hem de estetik malzeme olarak aynı anda kullanılabiliyor. Gelecek videomuzda mermer kullanımının üst noktaya çıktığı kendi coğrafyamızdan tarihi bir başyapıtımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Verona sokaklarındayız. Purin taşının hala da kullanımını görebilirsiniz. Neresinden baksanız şu plaka en aşağı 4,5 metre ve neresinden baksanız burası da 1 metre 40 santim civarında. Ocaktan çıktığı hali gördüğünüz gibi bu. Çok büyük plakaları ocaktan elde etme imkanınız var. Şu gördüğünüz plaka 3,5 metreye 2 metre 60 santim. Bugünkü teknolojiyle bizim kesmemiz zor. Ama ocaktan bu şekilde çıktığı için ebatlanmış ve kaldırım taşı olarak kullanılmaya hala da Verona'da gördüğünüz gibi devam ediyor. Buradan baktığınız zaman gerçekten yüzeyi hafif düzeltilmiş olan purin taşının yüzyıllarca kullanıldıkça ne kadar daha güzelleştiğini görmeniz mümkün. Bu doğal cila üzerinde yürüyerek olmuş. Yani yürümekten purin taşı aşınmamış. Ne yapayım? Tamam.